At the starting of the week, I tell me talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Merhaba arkadaşlar, ben Gökçe, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün McDonald's'ın yaratıcısı olan Ray Kroc'un nasıl McDonald's'ı yarattığını açıklayacağım sizin için. İşini sevmekle başlayan Ray Kroc, her şeyden önce para için çalışırsınız. Hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Ancak yaptığınız işi seversiniz ve müşteriyi birinci planda tutarsanız başarı sizin olur demiş. Çok Çek kökenli anne ve babadan dünyaya gelen Ray zor şartlar altında büyüdü. Lise yıllarında çalışma hayatına atılmasının sebebi Ray'in girişken ruhundan değil, maddi şartların zor olmasıydı. 15 yaşındayken yaşını gizleyerek 1. Dünya Savaşı'na katıldı ve savaşta ambulans şoförlüğü yaptı. Savaştan sonra firma temsilciliği, kağıt bardak satışı, hatta radyoda piyano çalmak gibi farklı sektörlerde çalıştı. 1930'lu yıllarda kağıt bardak satışı artış gösterince geliştirdiği multi mixer ile ticaret dünyasına hızlı bir adım attı. Nitekim McDonald's kardeşleri de bu sayede tanışacaktık aslında. Ray'in hedefinde kendi kurduğu şirketle mikser aletlerinin satışını yapmak vardı, ancak 2. Dünya Savaşı ve beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntılar Ray'in hayallerine engel oldu ama pes etmedi. Yeni ufuklara yelken açmak isterken mikser şirketinin en iyi müşterilerinden olan McDonald's kardeşler dikkatini çekti. İlk McDonald's restoranı Kaliforniya Monrovia Havalimanı civarında arabayla geçenlere sosisli sandviç satan yol üstü küçük bir standtı. Dick ve McDonald kardeşler 8 yıl sonra bu küçük standa ayaküstü yemek yenen ve rakiplerinin yarı fiyatına hamburger satan bir dükkan haline getirdi. Başlarda arabayı servis edilen sosisli sandviçler zamanla yerini hamburger, patates kızartması ve milkshake'e bıraktı. 1948 yılında Kaliforniya San Bernardino'da ülkedeki ilk gerçek fast food restoranı olarak açıldı. Hala arabaya servis yönetimine devam eden McDonald's'ın kağıt bardak ve peçete gibi ucuz maliyetli ürünler kullanması fiyatlarına yansıdı. Menüye cheeseburger, içecek ve tatlı eklendi. Nitekim McDonald's o kadar çok satıyordu ki Ray'den mikser almaya ihtiyaç duydular. Ve böylece Ray McDonald's ile tanıştı. Ayrıca arabaya servis yerine paket ve self servise yönelen McDonald's'ta hamburger rakiplerine göre yarı fiyatı satıyordu ve bu sayede kısa zamanda yüksek cirolara ulaşmayı başardılar. Ray, hızlı bir hizmet sistemi ile çalışan, maliyeti düşük, potansiyeli yüksek bu tarz bir restorana ihtiyaç duyulacağını fark ederek McDonald's'ı satın almak istedi, ancak bu isteği reddedildi. Buna istinaden lisans ile yalnızca bir defalığa mahsus McDonald's'ın isim hakkını satın alabileceği bir sistem önerdi. Bu fikri kabul edince ilk lisans olarak 1955'te Chicago yakınlarına kendine ait ilk McDonald's restoranını açtı. İsim hakkının alınmasıyla ilgili ufak bir hilenin döndüğü dilden dile, nesilden nesile aktarılan bir hikaye olmakla birlikte aslında Ray her şeyi usulüne uygun yaptı ve bu lisans diğer lisansların kapısını açtı. Her lisans satışından McDonald's kardeşlerin pay alacağı muhteşem bir ağ oluşturuldu. Bundan tam 6 sene sonra 2.7 milyon dolar karşılığında McDonald's'ın tüm hakları ile satın aldı ve aynı yıl Hamburger Üniversitesi'ni açtı. Her yıl ortamı 3000 kişinin eğitim aldığı Hamburger Üniversitesi, McDonald's'ın tüm dünyadaki işletmeci ve üst düzey çalışanların McDonald's ürünleri konusunda uzmanlık eğitimi aldıkları bir eğitim merkezidir. Ancak bildiğimizin aksine asıl başarı restoran sektörüne değil, emlak sektörüne atıldığında yakaladı. Fikir şu şekildeydi: McDonald's emlak acenteliği, yani restoranın inşası için arsa kiralayacak,
İnşaat masraflarını karşılayacak ve her şey hazır olduğunda bu binaları satışa katılma koşulu karşılığında lisans alan firmalara kiralayacak. İzlenen bu yolla Amerika'nın doğusundan batısına kadar pek çok yerde şubeleşen McDonald's 1965'te anonim şirketi oldu. Toplamda 32 milyar dolarlık hissesi ile sokakta satış yapan basit bir standdan daha büyük binalara geçen müşterilerin oturduğu restorana dönüştü. Time dergisi tarafından Time used the most important people of the country listesine dahil edilen Amerikalı iş adamı Ray Kroc, McDonald's'ı dünyanın önde gelen fast food zincirlerinden biri haline getiren isim olarak biliniyor. 1970'te McDonald's International'ı kullanarak uluslararası pazara atıldı. Yurt dışındaki restoranlarda klasik McDonald's ürünlerinin yanı sıra yerel yemekleri de sundu. Ancak yaşadığı büyük maddi kayıplar neticesinde bu hatasından döndü. Ray'in kurduğu müthiş ağ ile uluslararası satışlar toplam cironun onda birine ulaştı ve her geçen gün büyümeye devam etti. Ray ölene kadar şirketini yönetti. McDonald's bugün 100'den fazla ülkede 30 binden fazla restoranda hizmet veriyor. Bunların 13 binden fazlası Amerika dışında. Restoranların yaklaşık %70'i işletmeciler, diğerleri ise McDonald's şirketlerin kendisi tarafından işletiliyor. Her gün yaklaşık 52 milyon insan McDonald's'ı ziyaret ediyor. Ayrıca çalışan sayısı tahmin olarak 2 milyon. Ray McDonald's'ı fast food zinciri ile sınırlı bırakmadı. Aynı zamanda günümüzde faaliyetine hala devam eden alkolizm, diyabet ve diğer hastalıklar konusunda araştırma ve tedavi etme amaçlı bir vakıf kurdu. Ray gerçek başarıyı yakaladığında 50'li yaşlarının sonundaydı ve asla pes etmediği için bir dünya markası haline geldi. İşin sırrı ise şu şekilde açıkladı. Dünyada hayal kırıklığına uğramış milyonlarca insan vardır. Ancak azim ve sebat her şeyin üstündedir ve her şeye hakimdir. Yönetmen John Lee Hancock, Ray'in hayat hikayesini etkileyerek 2016 yılında The Founder adlı filmi sinema severlerle buluşturdu. Bu ve benzeri videoların gelebilmesi adına kanalıma abone olup videolarımı beğenip beni desteklerseniz sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler.